sınır güvenliği açısından zorlanan Ürdün'ün bulunduğu ve Suriye'nin istikrarsızlığının bulunduğu ve güney tarafı İran'ın kontrol ettiği ve Irak'ın aynı şekilde batı tarafında İran milislerinin bulunduğu bir nokta. Neden Ürdün? Amerikan askerleriyle Ürdün askerlerinin yan yana bulunduğu ve Amerikan ve Ürdün bayrağının bulunduğu bir fotoğrafla bu saldırının Ürdün topraklarında gerçekleştiğini söyledi. Ürdün'ün Nablus'u gören, hatta Ramallah'ı, Kudüs'ün tepelerini gören bir nokta var. Nibu Dağı bölgesi ve Salt bölgesi. İnsanlar sınır noktalarına gelip sınır noktalarından sürüldükleri yere doğru fotoğraf çekiniyorlar. Çocuklarına ne olursa olsun Filistin'i, kendi öz topraklarını göstererekten unutulmaz bir an yaşatıyorlardı çocuklarına. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. GZT Haber Merkezi'nden herkese selamlar. Orta Doğu'da gerginlik her geçen gün büyüyor. Son olarak sıcak gündemimize Ürdün'deki ABD üslerine yapılan Amerikan askerlerinin öldüğü hava saldırısı eklendi. Bölgedeki hareketliliği ve çok daha fazlasını konuşacağız. Konuğum Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Feten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşulacak birçok başlık var. Siz de gündemin merkezindeydiniz, sahadaydınız. Aslında öncesinde sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Ürdün'de Amerikan üslerine bir saldırı oldu. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Nasıl bir gözlem yaptınız bununla? Evet, Ürdün'de Amerikan üssüne saldırı olduğu gün biz Ürdün'deydik. Ürdün bu açıklamayı, Amerika daha doğrusu bu açıklamayı bir gün sonra yayınladı. Ve 3 askerinin öldüğü, 30'un üzerinde de yaralı olduğunu söyledi ve bu konuyla ilgili de saldırı kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. Ürdün'deyken de yerel kaynaklara baktığımız zaman bu ölü sayısının aslında Amerika'nın verdiği gibi değil, daha fazla olduğu yönünde işaretler bulunmakta ve bazı kaynaklar bunu aktarmakta. Bunun nedeni ise Amerika'nın bölgede bulunan üssündeki Amerikan askeri sayısının fazla olduğu belirtilmekte ve bunu Amerika ilerideki günlerde açıklayıp açıklamayacağını biz oradan takip ederekten görmüş olacağız. Ürdün kaynaklarının bize aktardığı bilginin doğruluk payını. Yani bu 3 asker öldüğüyle ilgili bilgiler yer aldı. O zaman çok daha fazla olduğunu söylüyorsunuz. Yani belirli değil bu sayı. Evet, yani bölgeden aktarılan yerel kaynakların haberi Ürdün'deki olsun, Irak tarafı olsun, Suriye kaynakları olsun. Amerika'nın bu sayının 3 değil de daha fazla olduğu yönünde kaynaklar bunu bize bu şekilde aktarıyor. Peki burada bu Amerika için çok büyük bir kayıp diyebilir miyiz? Bölgedeki durum ne tam olarak? Amerika için aslında geçmişten bu yana en büyük saldırılarından birini yaşadı ve bunu Ürdün topraklarında yaşadı. Aslında Ürdün bu saldırıyı ilk etapta, ilk saldırının açıklandığı andan itibaren kendi topraklarında olmadığını ve aslında bunun Suriye topraklarında bulunan Amerikan üssünde gerçekleştiğini söylese de saldırı Ürdün'le Suriye, Irak sınırının o birleştiği üçlü noktanın, o kesiştiği üçlü noktanın birinde oldu. Hatta bir Ürdünlü gazeteci oradaki Ürdün topraklarında olduğuna dair bir fotoğrafı paylaştı. Amerikan askerleriyle Ürdün askerlerinin yan yana bulunduğu ve Amerikan ve Ürdün bayrağının bulunduğu bir fotoğrafla bu saldırının Ürdün topraklarında gerçekleştiğini söyledi. Ürdün tabi böyle bir refleksi niye gösterdi? Çünkü Ürdün batısında herhangi bir mülteci akınına karşı problemlerle uğraşmakta. Diğer taraftan Suriye sınırında bulunan İran tehdidine, İran milis tehdidine karşı uğraşmakta. Öteki taraftan Irak sınırıyla uğraşmakta. Ürdün aslında sınır olarak bir ateş çemberinin ortasında bulunmakta ve bunu durdurmak için de 2021 yılında Amerika ile yaptığı anlaşmalar neticesinde Amerika'dan Patriot isteğinde bulunmuştu ve bu isteğini bu saldırı sonrasında yeniledi. Çünkü hem sınır güvenliği hem de gelecek olan hava saldırılarına karşı kuzey ve doğu sınırlarını güvence altında tutmak için Ürdün'ün böyle bir talebi var. Patriot isteğini yenilemesinden sonra sebebini de aslında şuna dayandırabiliriz. Çünkü Suriye tarafından olan kaçakçılığı engellemek ve Suriye tarafından gelecek olan hava saldırılarını engellemek, öteki taraftan Irak'tan gelecek olan hava saldırılarını engellemek için Amerika'dan böyle bir isteğini yeniledi. Tabii bu ileriki dönemde Patriotların teslimi konusundaki süreç bize biraz daha bu saldırı sonrasında biraz daha gözümüzün önünde netleşecek durumda. Yani Ürdün'ün o zaman Amerikan üssü haline geleceğini söyleyebiliriz net bir şekilde. Büyük bir oraya yatırım yaptığını söylüyorsunuz. Evet, zaten 2021'de yapılan anlaşma bize bunu gösteriyordu. 2021'de yapılan anlaşma Ürdün'ün hava sahasını, hava üslerini ve birçok konuda askeri alanda Amerika'nın kullanımını açan bir anlaşmaydı. Ürdün bu sınır güvenliğinin tehdidi üzerine yaptı bu anlaşmayı. Aslında devlet buna biraz buna mecbur kalaraktan yaptı. Çünkü sınırları gerçekten güvenli değil. İran, Irak tarafı olsun, Suriye tarafı olsun.
Bu sınırları güvence altına almak Ürdün'ün en temel görevlerinden bir tanesi devlet olarak. Ki biz 2 gün önce Golan Tepelerinin olduğu bölgedeydik. Evet. O bölgede de üst düzey bir güvenlik tedbirleri bulunmaktaydı. Yaklaşık 15 ülkeden ki 15 ülkenin insanların geçişinin yasak olduğu bir bölge. Türk vatandaşları için de aslında geçişin serbest olduğu bir yer. Biz de o vesileyle gittik ve oradaki sivilden arındırılmış bölge aslında diğer vatandaşlar için açık durumda. Çünkü bazı turistik yerlerin de bulunması hasebiyle Ürdün orayı diğer vatandaşlara açıyor. Golan Tepelerinin olduğu nokta, yani Taberiye Gölü'nü gören, öteki tarafta Lübnan'ın Horan Dağı'nı gören, alttaki İsrail'e verilen 99 yılına kiraya verilen arazileri gören, diğer tarafta Suriye'nin Golan Tepelerini ve o Taberiye Gölü'nde akan, o etraftaki akan suların Taberiye Gölü'nde toplanmasıyla oluşan Taberiye Gölü'nü gören bir nokta. Stratejik bir nokta ve yıllardır tartışılan bir nokta. İsrail'in oradaki mevcudiyetinin tartışıldığı bir nokta. Ve bu noktanın da aynı şekilde sınır açısından bakıldığında Ürdün'ün sınırlarına ne kadar önem verdiğini ve bu önemini defaatle yenilediğini ve olası bir Amerikan saldırıları karşısında da Ürdün bunu kendi sınırları olmadığı, kendi sınırların içerisinde olmadığını söyleyerekten duyurdu. Ve Amerika aslında bu durumu da şöyle açıklığa getirerekten konuştu. Saldırının Ürdün'le alakasının olmadığını ve İran milisleri tarafından Irak'tan gerçekleştirildiğini söyleyerek buna karşılık olarak da Irak'ı vurdu ve Suriye'deki İran milislerinin bulunduğu yerleri vurdu. Burada aslında çok kısa bir şöyle soracak olursak neden Ürdün? Amerika'nın Suriye ve Irak üslerine Cuma günü itibariyle, geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 158 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Peki kısaca soracak olursak neden Ürdün? Neden Ürdün? Çünkü geçtiğimiz yayınlarda da aslında buna biraz işaret etmiştik. Husilere karşı Amerika ve İngiliz donanmalarının yapmış olduğu saldırılar neticesinde hem hava kuvvetlerinin hem deniz kuvvetlerinin yapmış olduğu saldırılar neticesinde Husiler bir açıklamada bulundu. Orta Doğu'daki ABD ve İngiliz hedefleri açık hedefimizdir dedi. Buradan da biz şuna işaret etmiştik. Bölgede bulunan İran'a ait milislerin, özellikle kontrol edilemeyen milis gruplarının bulunduğu bölgelerde olabilir diye bunu bahsetmiştik ve tam da aslında baktığımız zaman, saldırının gerçekleştiği noktaya baktığımız zaman sınır güvenliği açısından zorlanan Ürdün'ün bulunduğu ve Suriye'nin istikrarsızlığının bulunduğu ve güney tarafı İran'ın kontrol ettiği ve Irak'ın aynı şekilde batı tarafında İran milislerinin bulunduğu bir nokta. Ve orada da Amerikan askerlerinin bulunması tam aslında ve orada bir üssünün olması aslında bunu tam doğrular neticesinde. Buna bir karşılık olarak İran'ın bu karşılığı vermesi, buna bir cevap olarak söyleyebiliriz. Çünkü Husilerin aslında yine o taraftan az bir şey değinecek olursak, Husilerin savaş tecrübesinin karada ve dağlık alanda olması, deniz tarafında olmayışı, bunun İran tarafından koordine edildiğini bize gösteriyor. Ve İran burada ağırlığı darbeyi nerede karşılığını veriyor? Ürdün topraklarında Irak ve Suriye'den atmış olduğu füzelerle ya da SİHA'larla karşılığını vermiş oluyor. Peki şu noktaya gelecek olursak, ayağınızın tozuyla geldiniz buraya, yani Türkiye'ye döndünüz. Bölgede neleri gözlemlediniz? Ürdün'de sokaklardaki durum neydi? Halka yansıyan durum neydi? Aslında onu da merak ediyoruz. Tabii ki. Yani Ürdün eski Ürdün değildi açıkçası. Yani o kalabalıklığıyla, o sokaklarının kalabalıklığı, akşam şehir merkezlerindeki olan o kalabalıklık yoktu. Bir yere oturduğunuz zaman, herhangi bir kafede oturduğunuz zaman bile masaların boş olduğunu görmüş olduk. İnsanlar tedirginlik içerisinde. İster istemez insanlarla konuştuğunuz zaman konu illaki bir Filistin'e geliyor. Çünkü nerelisin konusu size sorulduğu zaman siz de karşı tarafa nerelisin deyince Filistin'in nüfusunun, Ürdün nüfusunun zaten %70'inin Filistinli olması hasebiyle Filistin göçmeni çoğu ve neredeyse yani şöyle Ürdün'e geçen göçmenler Nablus ve Ramallah ağırlıktadır ve 1967 savaşından sonra göçmüş kişilerdir. Bunların Nablus, Ramallah bir kısmı kuzey taraftan olsa da çoğu Nablus ve Ramallah tarafından gelendir. Bunların da geçmişleriyle ilgili gündem yorumlayışlarına orada görmüş olduk ve hepsi tedirginlikle aslında Batı Şeria'daki akrabalarının, geçmişten kalan akrabalarının yakın bir tarihte kendilerine sürülmesi korkusunu yaşıyorlar. Yani Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip içerisinde bulunan Filistinlilerin Ürdün'e sürülmesi konusu. Bunu zaten İsrail Savaşı'nın başında dile getirmişti. Sonraki dönemlerde biraz soğutuldu. Ancak hala şu anda Ürdün'deki Filistinlilere baktığımız zaman, onlarla konuştuğumuz zaman yine bu konu aslında onlarda canlı durumda. Öteki taraftan Ürdün'ün Nablus'u gören, hatta Ramallah'ı, Kudüs'ün tepelerini gören bir nokta var. Nibu Dağı bölgesi ve Salt bölgesi. Bu bölgeye gittiğimiz zaman ben defaatle bölgede buna şahitlik ettim. Hem gerek Lübnan'da gerek Ürdün tarafında şöyle bir durum var. İnsanlar sınır noktalarına gelip sınır noktalarından
sürüldükleri yere doğru fotoğraf çekiniyorlar. Ya selfie çekiniyorlar ya ailecek toplu fotoğraf çekiniyorlar. Yine aynı noktada ben orada iki kişiyi gördüm. Bir sadece tek başına bir adam vardı. Bir de iki çocuklu bir aile vardı. İster istemez onlarla da bir konuşma fırsatım oldu. Ve aynı durum ortaya çıktı. Kendileri Nablus'tandı. Nablus tam o bulunduğumuz tepenin, Salt'ın tepesinin karşısında bulunan bir noktaydı. Oraya karşı fotoğraf çekiniyorlardı ve çocuklarına aslında vatanlarını gösteriyorlardı. Ve akıbetinin nereye gideceği bilinmeyen bir Filistin aslında gözlerinin önünde ve çocuklarına ne olursa olsun Filistin'i, kendi öz topraklarını göstererekten unutulmaz bir an yaşatıyorlardı çocuklarına. Yani baktığımız zaman insanlar şu anda orada kaygılı ve savaşın kendi Batı kalan akrabalarına sıçramasından korkuyor. Öteki taraftan Ürdün bu içerisinde bulundurmuş olduğu Filistinli nüfusun gerginliğini yaşıyor. Çünkü içerisinde bulunan nüfusun 7-7,5 milyonu Filistinli asıllı ve bu bölgede ne kadar çok ateşe körükle gidilmesine sebep olur. Bunu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için Yasir Bey. Evet, bugün Ahmet Yasir Feten konuğumuzdu. GZT ekibi olarak bölgedeki güncel gelişmeleri anlık olarak size aktarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bölgede bulunan üssündeki Amerikan askeri sayısının fazla olduğu belirtilmekte ve bunu Amerika ilerideki günlerde açıklayıp açıklamayacağını biz oradan takip ederekten görmüş olacağız.